çok önemli bir konudan bahsedeceğim. Gerçi önemsiz hiçbir konudan bahsetmiyorum. Yayınlarımı izlerseniz hepsinin birbirinden önemli olduğunu, laf olsun diye bir program yapmadığımı göreceksiniz. Öncelikle beni tanımayanlar için kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Serdar, tıp doktoruyum. 1968 Isparta doğumluyum, 55 yaşındayım. Evliyim, ikiz kızlarım var. Kızlarımdan birisi de doktor dahiliye ihtisası yapıyor. Diğer kızım da araştırma görevlisi bir üniversitede. Boğaziçi Matematik mezunu. Endüstri Yüksek Mühendisliği doktorası yapıyor aynı zamanda. Eşim işletme mezunu, sosyolog ve şu anda da adalet okuyor. Eşim Vanlı, ben Ispartalıyım dediğim gibi ama İstanbul'da yaşıyorum. Herhalde 30 senedir falan İstanbul'da yaşıyorum. GATA mezunuyum, askeri tıp mezunuyum. Daha öncesinde Kuleli Asker Lisesi, 15 sene askeride geçti. 26 yıl fiili hekimlik yaptım. Son 22 yılında İETT'nin Büyükşehir'in doktor olarak çalıştım. Kurum hekimi ve aile hekimi olarak çalıştım. Ve birçok yerinde iş yeri hekimliklerini yaptım. 2017'de emekli oldum. Şimdi ise insanların sağlığı ile ilgili faydalı olmaya çabalıyorum. Çok dua alıyoruz. Özellikle kanser hastaları beni buluyorlar. Birçok hastanın iyileşmesine vesile olduk şimdiye kadar. Fibromiyalji hastaları beni buluyorlar. Birçok fibromiyalji hastasının da iyileşmesine vesile olduk. Ve detoks zayıflama gruplarımız var. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de en iyiyiz biz şu anda. Size detoksta kullandığımız ve normal hayatımızda da kullanmamız gereken ultralight'tan bahsedeceğim. Ve vakit kalırsa aloe vera'dan da bahsedeceğim size. Hayatımızdaki en önemli 2 besin maddesi, herkesin kullanmak zorunda olduğu 3 besin maddesi. 3 besin maddesi herkes mutlaka kullansın, sağlıklı yaşamak istiyorlarsa. Çünkü İnsanların Türkiye'de yarısı kalp damar hastalıklarından ölüyor. Bunu engellemek mümkün olabilir. Çünkü Amerikan Kalp Cemiyeti diyor ki ani kalp ölümlerinden ve kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsanız günde 1 gram EPA-DH alın diyor. Günde 1 gram EPA-DH yani omega 3 balık yağı alın diyor. Bunu da hazırladım çünkü örnek olmak lazım. Ben her gün günde 6 tane alırım. 6 kapsül 1 gram EPA-DH içerir. Ve dünyanın en iyi balık yağını kullanırım. Şimdi de aklıma gelmişken hemen alıyorum. Şöyle bakın. Dünyadaki en önemli besin maddesi bu. Sağlıklı ve uzun yaşamak istiyorsanız. Evet 6 tane aldım. Suyumu da şöyle koyayım. Bismillah diyelim. Şifa olsun herkese inşallah. Evet. Bu birincisi. En önemli madde bu. Bunu gösterdik. İkincisi bugün içmemiştim çünkü. Ama özellikle bu programda içeyim diye içmemezlik yapmadım. Yoğunluktan aklıma gelmedi. Şimdi de kullanayım. Bu da ikinci önemli madde. Sağlıklı ve uzun yaşamakla alakalı. Tabii Allah'ın izniyle. Trafik kazası geçirirsiniz. Depremde Allah korusun. Arı propolis. Arıların kovanı sterilize etmek için sağladıkları doğal reçine. Bundan da günde 2 tane alınır. Zaten 2 tane kalmış. Bütün ailecek biz bunları kullanırız. Dünyadaki en önemli ikinci madde budur. Çünkü Türkiye'deki insanların %30'u kanserden vefat ediyor. Bu kanseri engeller. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidanlardandır bu. Ne kadar güçlüdür? Tablet olarak kullanılır, sıvısı falan kullanılmaz. Bunları kullanmak isteyenler beni arasınlar ya da benim ekibimden birilerini arasınlar. İndirimli olarak almalarını sağlarız. Ben satıcı değilim, ekibimde de satıcı yok. Bunu çiğneyerek yutuyoruz. Direkt de yutabilirsin ama çiğneyerek daha etkili. Dünyadaki en güçlü doğal antioksidanlardan bir tanesidir bu. Herhalde dünyadaki en güçlü doğal antioksidan. Tozu da boşa gitmesin. Şöyle söyleyeyim size, domatesin antioksidan gücü 1 diyelim. Güçlüdür, likopen içerir. 1 diyelim antioksidan gücüne. Narın antioksidan gücü 2'dir. Çok çok güçlüdür. Yani domates çok güçlüdür antioksidan olarak. Antioksidan vücudu temizlemek demek. Serbest radikalleri yok etmek demek. Narın 2'dir. Yani domates 1 ise narın antioksidan gücü 2'dir. Bunun kaçtır sizce? 3 olsa çok güçlü, çok çok güçlü, acayip güçlü demek. 4 olsa manyak bir şey demek. 7 desem uçtu. 10 desem inanılmaz. Bunun antioksidan gücü 124'tür. Domatesin 1 ise narın 2'dir. Bunun 124'tür. O yüzden kanser engelleyici özelliği vardır. Herkes balık yağından sonra bunu mutlaka kullansın. Bu çiğnenerek yutulur. Ama ben direkt yutacağım çünkü dişlerimde siyah şey bırakır. Bizim ailecek yutma problemimiz var annemden gelen.
Bunu da gösterdik. Üçüncü madde, burada benim için önemli olan şey şu: bir hekim olarak, inançlı bir hekim olarak insanlara örnek olmak, daha çok insanın iyi olmasına vesile olmak. Üçüncü önemli besin maddesi ise aloe vera'dır. Biz de detoksta da bunu kullanıyoruz. Ayrıca ultralight kullanıyoruz. Detoksta 3 tür detoks şeylerimiz var. Bazılarında sırf aloe vera kullanıyoruz. Kişiye göre değişiyor. Bu zamana göre değişiyor. Stoklarda ürünlerin olup olmamasına göre değişiyor. Ama hepsinden de en iyi sonuçlar alıyoruz. Birisi sırf aloe vera ile yaptırdığımız detoks uygulaması var. İkincisi fiber ve aloe vera ile, yani lif ve aloe vera ile yaptırdığımız uygulama var. En çok da şu anda aloe vera ve ultralight ile yaptırdığımız uygulama var. Ultralight'ı anlatacağım. Acayip bir besin maddesini anlatacağım. Bunu çalkalıyoruz. Aloe vera'nın tadı kötüdür. Birisine verdiğiniz zaman 2 gün sonra aradığınızda içiyor musun diye sorduğunuzda Allah razı olsun içiyorum diyorsa, nasıl buldun çok iyi diyorsa bilin ki içmiyordur. Berbat, bu bozulmuş diyorsa içiyor demektir. Tadı kötüdür. Ama acayip şifalı bir şeydir aloe vera. Bu özellikle ülser gastrit ve reflüde müthiştir. Vücudu temizleyici özelliği var aloe vera'nın. Tarih boyunca şeker ilacı gibi anlatılmıştır. İnsülin direncini kırar. Evet. Böyle bir giriş yaptıktan sonra, garip bir giriş yaptıktan sonra size Ultralight'tan bahsedeceğim. Ultralight bir porsiyonda 26,5 gram var. Bu 300 miligram yağsız sütle karıştırılıyor. 300 miligram demek şunun 1,5 katı, yani bu 200 mililitre, 300 mililitre. Bu ve yarısı kadar. 300 mililitre yağsız sütle karıştırıyoruz ve içiyoruz. 203 kilokalori ediyor. Bir kutuda 15 porsiyon var. Zaten bizim detoksumuz bir hafta sürüyor. 7 günde kullanıyoruz. Kalan 7'yi de daha sonra kullanırlar ve bu o kadar lezzetli bir şey ki misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Akşam acıktınız ama yatma vaktinize az kaldı. Yerseniz kilo yapacak. Rahatsız olacaksınız. Bundan kullanın. Bir anda acayip bir şey. İçeriğini şimdi anlatınca göreceksiniz. Neyse, fazla heyecanlandırmayayım, anlatayım. İçinde neler var? Önce onlardan bahsedeyim. Peynir altı suyu proteini var. Bezelye proteini var. Bunların hepsini açıklayacağım. Linoleik asit var. 1 gram lif var içerisinde. Bunda da lif var. 23 gram protein var. Onların dışında mineraller var. Mineraller olarak da kalsiyum var, fosfor var, sodyum var, potasyum var, demir var, çinko var, bakır var, iyot var, selenyum var, magnezyum oksit var, magnezyum sülfat yani mangan var. Mineraller olarak bunlar var. İçerisinde buna mama diyorlar ama ben mama demiyorum çünkü mama bana küçümsemek gibi geliyor. Yani böyle bebek maması gibi falan. Acayip bir besin maddesi bu. İçerisinde vitamin olarak neler var bakın. A vitamini var, D vitamini var, D vitamini. D vitamini pandemisi var biliyorsun. Eksikliği pandemisi var. Osman Müftüoğlu öyle diyor. Doğru söylüyor. Halsizlik falan varsa D vitamini eksikliğiniz olabilir, demir eksikliğiniz olabilir. İçerisinde A vitamini var, D vitamini var, E vitamini var, C vitamini var, B1 var, B2 var, B3 var, B5 var, B6 var, B7 var, B12 var, folik asit var. İçerisinde başka ne var? Spirulina, söylemekte güçlük çekiyorum. Spirulina, mavi yeşil alg var. Onu da anlatacağım. İçinde bira mayası var. Bira mayası, ben dindar bir adamım. Çoğunuz tanıyorsunuz. Bira mayası sizi rahatsız etmesin. Bira mayasında alkol yoktur. Hatta eşim hamileyken ben bira mayası aradım. Bira mayası çünkü anne sütünü artırır, kaliteli hale getirir. Özellikle hamilelikten sonra lohusa olan, çocuğunu emziren bayanlar özellikle bu bahsettiğim ultralight'ı mutlaka kullansınlar. Bira mayası sütü artırır. Ondan da bahsedeceğim. Hatta yurt dışına gittiğimizde bize alkollü içecekler de verilmiyor. Çünkü benim çalıştığım firma da Hristiyan bir firma, Mormon mezhebinden. Onlarda da alkol haram. O yüzden alkol pek vermiyorlar. Kendi dinlerinde de haram olduğu için. Ama yine de ben sormuştum. Almanya ya da Viyana'daydık. Ülke birincileri olarak gitmiştik. Herhalde yüzlerce kişi var. Her ülkeden birinciler gelmiş. Genel müdürümüz de vardı. Alkol var mı diye sordum. Alkol var mı? Yok dediler. Bu bira mayası dediler. Alkolsüz bira dediler. O yüzden onu biz içmiştim ben onu. Ki tadı da nasıl söyleyeyim sağlıklı bir şeydi. Evet, bira mayasından bahsettik. İçinde amino asitler var. Amino asitler olarak yani proteinler, biliyorsunuz amino asitler proteinin yapı taşlarıdır.
İzolisin var, lizin, fenilalanin, tironin, valin var, arginin var. Arginin var içerisinde, sistin var, glisin var, prolin var, lösin var, metionin var, tirosin var, triptofan var, alanin var, aspartik asit, glutamik asit, histidin ve serin var. Peynir altı suyundan bahsedeceğim bunun içerisinde. Peynir altı suyu çok kıymetli bir şey. Özellikle kemiklerin daha güçlü olmasında etkili. Sindirim sistemi problemlerinin çözülmesi, bağırsakların daha düzenli çalışması ve özellikle de kabızlık problemlerinin çözülmesinde faydalı peynir altı suyu. Önemli bir protein kaynağı. Ne demiştik? Bezelye proteini var demiştik. Bezelye proteini kolay sindirilir ve iyi emilir. Dolayısıyla çeşitli diyetlerle işe yarar. Bezelye proteini tozu kas büyümesini artırmak, tokluk hissini artırmak, kası destekliyor, tokluk hissini artırıyor ve kalp sağlığını geliştirmek gibi çeşitli sağlık yararlarına sahip. Linoleik asit var demiştim. Linoleik asit insan bünyesinde sentez edilemeyen doymamış yağ asididir ve diyetle dışarıdan alınması gerekir. Normal kan kolesterol düzeyinin korunmasına katkıda bulunuyor. Lif var içerisinde, 1 gram lif var. Lifli gıdalar kabızlığın önlenmesi veya giderilmesinde kilo verme amaçlı uygulanan diyetlerde tercih ediliyor biliyorsunuz. Lifli gıdalar diyabet, kalp damar hastalıkları ve bazı kanser türlerine karşı da koruyucudurlar. İçerisinde kalsiyum var. Bunlardan da bahsedeceğim. Kalsiyumun kemik ve diş gelişimi dışında kan pıhtılaşmasını sağlamak, eklemleri yapılandırmak, kas kasılmasını sağlamak, kalp atışlarını düzenlemek ve sinir sisteminin onarılmasına yardımcı olmak gibi oldukça önemli diğer görevleri de mevcut. Ayrıca bakın bazılarında böyle kasılmalar, ondan sonra denizde kramp girmeler gibi durumlarda kalsiyum eksikliğine rastlıyoruz. İşte kalsiyum bunlarda da iyi, kas fonksiyonlarında da iyi. Fosfor kemiklerin oluşmasına yardımcı olmak için kalsiyumla birlikte çalışır. Fosfor da var bunda. Kemik sağlığı için doğru miktarda kalsiyum ve fosfora ihtiyaç var arkadaşlar. Fosfor ayrıca nükleik asitlerde ve hücre zarlarında önemli bir yapısal rol oynuyor. Vücudun enerji üretiminde de yer alıyor. Başka ne var demiştik? Sodyum var demiştik ve potasyum var demiştik. Sodyum vücutta potasyumla birlikte suyun hücre içi ve hücre dışı bölmeler arasındaki hareketini düzenliyor. Ozmoz diyoruz biz ona, işte sıvının geçişimi. Vücudun su dengesinden sorumlu kısacası. Sodyum hücre duvarlarını ve kemikleri güçlendiriyor. Sodyum sinir uyarılarının beyindeki nöronlara iletilmesini sağlarken, nörotransmitterler diyoruz biz bunlara, transmitter. Kas kasılma mekanizmasına da yardımcı oluyor. Aksiyon potansiyelinde önemli rolü var sodyumun. Demir var içerisinde. Demirin en önemli görevlerinden biri oksijen taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yapımı, biliyorsunuz. Kansızlıkta demir preparatları veriliyor. Hepiniz biliyorsunuz bunu zaten. Yeterli demir olmadığında vücut kan hücresi yapımında zorlanır ve doku ile organlar düzgün çalışmaları için gerekli oksijeni alamazlar. Demir bağışıklık sistemi ve zihinsel performans için de gerekli. Zaten demir eksikliği o zaman böyle halsizlik, bitkinlik, şuurda yavaşlık gibi şeyleri görüyoruz. Çinko var bunun içerisinde. Çinko bakın çok önemli bir mineral. Kronik hastalıklara yakalanma riskini azaltır. Bağışıklığı güçlendirir. Yaşa bağlı hastalık riskini azaltır. Yara iyileşmesini hızlandırır. Cilt problemlerini önler. Saç dökülmesine karşı savaşır. Senin saçın niye dökük derseniz genetik olarak dökülmüş benim saçım. Genetik dökülmede bunlar hiçbir işe yaramaz. Yani genetik dökülmeden bahsetmiyorum. Bayanların saçları dökülüyor falan işte. Onlardan bahsediyorum. Ne anlattık? Çinko'dan bahsediyoruz. Çinko saç dökülmesinin en önemlisi ki ben hipnoterapiyle askeri tıpta hipnoz yaparken alopesiye hastaları da bana geliyordu. Onlarda hipnoterapi yapıyorduk. Stres azaltıldığı zaman çinko emilimi artıyor vücutta ve saçları güçleniyor. Yani alopecia totalis ya da areata dediğimiz saç dökülmesinde yerine geliyor. Başka nerede işliyor? Sadece saç dökülmesinde çinko çok önemli. Birçok enzimin yapımında rol oynuyor. Makule dejenerasyonu, yani gözde makule dejenerasyonunda, kronik yorgunlukta, romatoid artritte, Alzheimer gibi hastalıkların önlenmesinde etkilidir. Bunlara ek olarak sperm üretiminde rol oynayan testosteron hormonunda da önemli rol oynar. Yani çocuğu olmayanlarda da çinko önemli. Bakır, vücuttaki temel minerallerden birisi olan bakır. Bunda da bakır da var. Eser elementler bunlar arkadaşlar. Kişilerin sağlıklı bir metabolizmaya, sinir sisteminin düzgün çalışmasına, güçlü ve sağlıklı kemiklere sahip olmasını sağlar. Bakır var. İyot var içerisinde. İyot enerji metabolizması başta olmak üzere vücutta pek çok göreve sahip. Tiroid hormonlarının önemli bir bileşeni iyot biliyorsunuz. Tiroid hormonları protein sentezi gibi vücutta gerçekleşen birçok biyokimyasal reaksiyonu düzenliyor.
Yani iyotlu tuz falan veriyorlar bazılarına. İşte bunda iyot da var. Selenyum. Selenyum da propolisten sonra dünyadaki en güçlü doğal antioksidandır. Bağışıklığı güçlendirir. Saç ve tırnak sağlığı ile tiroid hormonu metabolizmasının devam etmesine rol oynar selenyum. Saç, tırnak sağlığı. Kısacası bu ultralight alanların saçları, tırnakları falan güçlenecek. Kemik yapıları güçlenecek. Kanları, savunma sistemleri güçlenecek. Magnezyuma geldi sıra. Magnezyum oksit var, bir de manganez sülfat var. Magnezyum oksit özellikle mide ekşimesi ve dispepsi yani hazımsızlığın yanı sıra kabızlıkta da kullanılır ki detoks ve zayıflama programlarında kabızlık çok kötüdür. Yani kabızlık kilo vermeyi ya da vücudun temizlenmesini engeller. Manganez sülfat yani mangan vücutta kalsiyum emilimi, kan şekeri regülasyonu yani düzenlenmesi, yağ ve karbonhidrat metabolizması, normal beyin ve sinir fonksiyonu, kemiklerin seks hormonlarının ve bağ dokularının oluşumunda rol oynuyor. Bunda mangan da var. Geldik vitaminlere, minerallerden bahsettik. A vitamini arkadaşlar diş, kemik, yumuşak doku, mukoza. Mukoza bizim iç cildimiz. Yani nasıl söyleyeyim? Mesela şurası mukoza. İç cilt. Mukoza ve cilt yapılarının sağlıklı bir şekilde oluşturulmasına A vitamininden bahsediyor. Diş, kemik, yumuşak doku, mukoza ve cilt yapılarının sağlıklı oluşturmasına ve korunmasına yardımcıdır. Göz retinasında renk veren pigmentleri üretir A vitamini. Ayrıca A vitamini özellikle düşük ışıkta iyi görüş elde etmeyi sağlar. Yani karanlıkta gözünüz alışıyor ya, A vitamini eksikliği varsa alışmaz. Karanlıkta göremezsiniz. Geldik D vitaminine. Bunun içerisinde D vitamini de var. Ne kadar kıymetli olduğunu buradan algılayın. D vitamini yeterli kalsiyum ve fosfora sahip olmak, güçlü kemikler oluşturmak ve korumak açısından önem taşır. D vitamini yetersizliğinde enerji sıfırlanır arkadaşlar. Ayakta durmak bile mümkün olmayabilir. D vitamini eksikliği tehlikelidir. E vitaminine geldik. Bunun içerisinde E vitamini de var. Cilt sağlığı, göz sağlığı ve hormonal düzen gibi pek çok alanda önemli görevlere sahip E vitamini. Aynı zamanda antioksidan özelliğinden dolayı bağışıklık sisteminde de etkili E vitamini. A, C ve E vitamini bunlar çok güçlü antioksidanlar. C vitaminine geldik şimdi. İçinde C vitamini de var. C vitamini yaraları iyileştirmeye, dişleri, cildi, kıkırdağı korumaya yardımcı olur. C vitamini ayrıca eksikliğinde skorbut hastalığı gözükür. Hatta bununla ilgili ben size çok kısa da bir şey anlatayım. Kristof Kolomb deniz aşırı ülkelere keşfe çıkarken 6 ay sürermiş şeyleri. Ölenler olmuş sık sık ve bundan çok muzdariplermiş. Bir gün tayfalardan bir tanesi limon tiryakisiymiş. Limon yiyor gemide. Herkes hastalıktan kırılırken ona hiçbir şey olmuyor. C vitamini orada keşfediyorlar. Yani herkes, bütün tayfalara limon dağıtıyorlar ve hepsinin iyiye gittiğini görüyorlar. Böyle de bir hikaye anlatılır C vitaminiyle alakalı. Tekrar edelim. Yaraları iyileştirmeye, dişleri, cildi ve kıkırdağı korumaya yardımcı olur. C vitamini ayrıca güçlü bir antioksidan olarak vücutta belirli kanser türlerini ve kalp hastalıklarını önler ya da geciktirir. Zaten kanserde de yüksek dozda C vitamini kullanılıyor zaman zaman. B1 vitamini, içinde bakın B vitamininin hemen hemen hepsi var. B1 vitamini tiamindir ismi. Büyüme ve gelişmeyi destekler, temel görevi tüketilen besinleri vücutta enerjiye dönüştürmektir. B vitamininin çoğu besinleri enerjiye dönüştürmekle alakalıdır. B2 vitamini riboflavin, protein, yağ ve karbonhidratların parçalanmasında, vücudun enerji üretmesinde, normal sinir sisteminin çalışmasında, normal mukozanın korunmasında, normal demir metabolizmasında, normal cilt ve göz sağlığının korunmasında rol oynar. B3 vitamini niyasin, yediğimiz yiyeceğin enerjiye dönüştürülmesine rol oynar. Vücudun protein ve yağ kullanmasına yardımcı olur ve cildi, saçı, sinir sistemini sağlıklı tutar. B3 vitaminin diğer olası faydaları potansiyel kolesterol düşürücü, antioksidan ve anti-inflamatuar yani iltihap giderici özelliklerinden kaynaklanmaktadır. B1 var dedik, B2 var dedik, B3 var dedik, B5 vitamini var. B5 vitamini pantotenik asit, steroid hormonların, D vitamininin ve bazı sinir iletilerinin oluşumunda görev alır. Enerji metabolizmasında rol oynayarak bitkinliğin azalmasına yardımcı olur. B5 vitamini normal sindirim sisteminin işleyişinde de etkilidir. B6 vitamini piridoksin, beyin ve sinir sisteminin sağlığını korur. Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı korur. Ruh halini iyileştirerek depresyon riskini azaltır. Hemoglobin üretimine ve yardımcı olarak kansızlık yani anemi gelişimini önler. Kadınlarda regil, adet öncesi dönemde görülen premenstrüel sendromun hafifletilmesine yardımcı olur B6 vitamini. B7 vitamini, bunun içerisinde B7 de var. Biyotin ya da H vitamini de diyorlar buna. Normal saçın korunmasına katkıda bulunur. Biyotinin bir diğer faydası tırnaklar üzerinedir.
Hani Pantene diyor, bilmem ne diyor, pantotenik asit var diyor, biyotin var diyor, o var diyor, bu var diyor. Bunlar gerçeğini görüyorsunuz burada. B12 vitamini, kobalamin, DNA sentezinde yağ asitleri ve amino asitlerin vücut içinde kullanımında oynadığı rol sayesinde vücut içerisinde hemen her hücrenin ihtiyaç duyduğu bir B vitamini türüdür B12, yani kobalamin. Sinir sisteminin sağlığı, beyin fonksiyonları ve al yuvarların üretimi için gereklidir. Folik asit, kemik iliğinde beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine etkilidir. Beyaz kan hücreleri savunma sistemi, kırmızı kan hücreleri normal kan hücrelerimiz, eritrositler. Kırmızı kan hücreleri kanda oksijen taşınmasında, beyaz kan hücreleri ise vücut savunmasında görev almasında folik asit yararlar arasında sayılabilir. Özellikle kırmızı kan hücresi eksikliğine bağlı olarak hemolitik anemi görülebilir. Özellikle B12 folik asit birlikte alınmak zorunda. Çünkü birbirlerinin işleyişini tetikliyorlar. Bunların dışında bira mayası var dedim. Bira mayasından biraz bahsedeceğim. Alkol yok biliyorsunuz bira mayasında. Anne sütünü artıran bir özelliği var. Zengin bir krom kaynağı. Bu çok önemli arkadaşlar bakın. Krom, şeker hastalarında da kullanıyoruz biz kromu. Ve ayrıca B vitaminleri de içerir. Probiyotik etkisiyle sindirime destek çıkar. Yani bira mayası probiyotik etkiye sahiptir. Bağırsak florasını düzeltir. Aynı zamanda spirulina söylemekte güçlük çekerim. O da probiyotik etkisi vardır. Ondan da bahsedeceğim hemen. Bira mayasından bahsediyoruz. Probiyotik etkisi vardır. Krom kaynağıdır. Krom ise kan şekeri kontrolü ve diyabetin önlenmesinde, kolesterol de dahil normal yağ metabolizmasında, obezite yani şişmanlık riskini ve iştahı azaltmakta, beyin sağlığını ve bilişsel işlevi yaşlılıkta sürdürmede, cildin görünümünü iyileştirmede ve akne ile ya da genel yaşlanma belirtileriyle savaşmada, başka glokom ve yaşa bağlı göz bozukluklarından korunmada, kromdan bahsediyorum bakın. Özellikle kadınlarda sık görülen kemik kaybını ve kemikle ilgili bozuklukları önlemede faydalı olmaktadır. Bu nedenle krom aynı zamanda osteoporoz için doğal bir çaredir. Yani kemik yıkımı ile alakalı. Bira mayasında krom da var ve bira mayası bu ultralight'ın içerisinde var. Krom, kalsiyum ve magnezyum gibi yeterli miktarda iz elementlerinin alınması aktif olan insanlar için özellikle önemlidir. Çünkü bu mikro besinler kalori harcamalarını, kas kütlesini ve iş performansını artırmaktadır. Geldik neye? En son anlatacağım şey, her şeyi anlattık bu ultralight ile ilgili. Spirulina, yani mavi alg. Vücudun protein ihtiyacını karşılamaya yardımcı bir besin kaynağıdır. Özellikle bitkisel protein tüketen kişiler için iyi bir seçenektir. Yağsız bir proteindir. Bu nedenle kilo vermeye yardımcı olur. İçerisinde dana ciğerine göre 4 kat daha fazla B12 vitamini bulunur. Arkadaşlar, dana ciğerinden bahsediyorum. Bakın, spirulina, mavi alg. Dana ciğerine göre 4 kat daha fazla B12 vitamini bulunur. Bu sebeple kişilerde halsizlik, unutkanlık ve sürekli yorgunluk hissini engeller. D vitamini bakımından zengin bir besindir. Demir eksikliği tedavisinde de kullanılmaktadır. Antioksidan açıdan zengindir. Toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Cildi güzelleştirir. Mavi alttan bahsediyoruz. Spirulina. Ben söyleyemiyorum ama söyleyeceğiz. Yaşlanma belirtilerini azaltır. Kasların güçlenmesine rol oynar. Beyaz ve kırmızı kan hücrelerinin üretilmesine yardımcı olduğundan kansızlık ve kanser tedavisinde de kullanılmaktadır. Alerjik reaksiyonlara karşı koruma sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara az yakalanmamızı sağlar. Spirulina düzenli kullanıldığı zaman yaşlanma belirtilerini de azaltmaktadır. Kaliteli bir protein olan spirulina vejetaryen kişiler için tüm amino asitleri içermesi sebebiyle tercih edilir. Spirulina'nın bilinen faydaları dışında bilinmeyen pek çok faydası da bulunmaktadır. Özellikle antioksidan özellikleriyle egzersizlerin neden olduğu oksidatif hasarı ve kas yorgunluğunu en aza indirir. Yorulma sürelerini de önemli derecede uzatmaktadır. Spirulina'nın bağırsaklara da iyi geldiği bilinmektedir. Özellikle bağırsaklardaki salgı bakterileri korumaya yardımcı olmaktadır. Yani bira mayası ve spirulina bağırsak florasını düzeltmekte, yani doğal probiyotik etkisi göstermektedir. Spirulina'nın en önemli faydasından birisi de mental sağlığı desteklemesidir. Duygu durum bozuklukları tedavisinde spirulina'nın potansiyel bir rolü olduğu bilinmektedir. İçinde neler var? Peynir altı suyu proteini var, bezelye proteini var, linoleik asit var, lif var, protein var, mineraller var. Neler var mineral olarak? Kalsiyum var, fosfor var, sodyum var, potasyum var, demir var, çinko var, bakır var, iyot var, selenyum var, magnezyum oksit var, manganez sülfat yani mangan var. Vitaminlerden neler var bunun içerisinde? A, D, E, C, B1, B2, B3, B5, B6, B7 vitamini var. B12 vitamini var. Folik asit var. Spirulina var. Mavi yeşil alg.
Bira mayası var içerisinde. Amino asit olarak da izolösin, lizin, fenilalanin, tiroinin, valin, arginin, sistin, glisin, prolin, lösin, metiyonin, tirosin, triptofan, alenin, aspartik asit, glutamik asit, histidin ve serin var. Yani muhteşem bir şey ultralight. Herkes kullansın. Normal hayatınıza da bunu sokun arkadaşlar. Sadece detoksla falan alakalı değil. Misafir geldi mesela, bunu ikram edin. İyi bir şey ikram edin. Ve acayip bir lezzeti var. Çok acayip iyi bir lezzeti var. Bakın 453 gram yağ bu. Biz bir haftada detoksta 4 kilo, ortalama 4 kilo verdiriyoruz. Pis yağ ve toksin atıyoruz. Kilo vermek isteyenler de, almak isteyenler de katılıyor. Fibromiyalji hastaları da katılıyor. Şeker hastaları da. Herkes katılıyor. Yani detoksa hepiniz katılın. Senede bir kere mutlaka yapın. Zambakgiller ailesinden bir bitkidir. 270'ten fazla türü var. En şifalı olanı Barbadans Miller'dır. Ve benim ürünlerimi kullandırdığım firmada bunu üretiyor. Tarlalarında bizzat giderek gördüm. Tropik iklimlerde yetişir. Anavatanı Afrika ve Yemen'dir. Firma bunu Amerika'da, Teksas'ta, Dominik Cumhuriyeti'nde ve Meksika'da 10 binlerce dönüm arazide bizzat kendisi yetiştirir. İçindeki jelyası şifalı olan kısmıdır. Kabuğunda bir fayda yok. Beni görüyorsunuz. Kaç senesi? 2014. Kaçtayız? 2023. Yani 9 yıl önce. Amerika'da tesislerde, tarlalarda görüyorsunuz. Üretim tesislerinde görüyorsunuz beni. İçinde neler var? Asemannan var, amino asitler var, mineraller var, vitaminler var, enzimler var. Tıbbi özellikleri neler aloe vera'nın? Antitümöreldir, kitle engelleyicidir, anti-inflamatuardır, iltihap gidericidir. Cilt üzerinde etkilidir. Sedef hastalığında, vitiligoda kullanılır. Sedef hastalığında çok önemli yeri var. Detoksla birlikte kullandırıyoruz. Kan şekerinde, hatta sedef hastalığında tıbbi çalışmalar da var. Kremlerinin kullanılmasının sedef hastalığında işte 3-4 haftada iyiye gidiş gösterdiği ile ilgili. Kan şekerinde tarih boyunca şeker ilacı gibi kullanılmıştır. Zaten içtim biraz önce, gördünüz. Tadı kötüdür dedim. İnsülin direncini kırar. Mide bağırsak sisteminin ülser gastrit reflü oluşumunu engeller. Özellikle reflüde çok önemli yeri vardır. Kolesterol ve trigliseride de iyidir. Yağ düşmanıdır aloe vera. Ama en önemli özelliği bunlar değildir. En önemli özelliği antioksidan özelliğidir. Yani vücut temizlemesidir. 169 ülkede kullanılıyor bu bahsettiğim ürün. Ürünlerini firma kendi tarlalarında üretiyor. Organik tarım yapıyor. Ar-Ge ile geliştiriyor. Üretim tesislerine sterilizasyon, otomasyon hakim. Onay ve kalite belgeleri, bütün onaylar var. Yani bir kere Aloe Science Council, Aloe Bilim Konseyi onayı var. Bu dünyada ilk Aloe Bilim Konseyi onayını alan firma bu firmadır. FDA onayı var. Benim için çok önemli bunlar. Ultralight'ta da var. Bu ürünlerde var. FDA Food and Drugs Administration, yani Amerika'da ilaçları ve besin tamamlayıcılarını denetleyen konsorsiyum. Hayvanlar üzerinde test edilmemiştir. Dermatolojik mükemmellik sertifikaları var kremlerinin. Koşer sertifikası var. Yahudilerin helal sertifikası. Bizi de ilgilendiriyor. İslam helal sertifikası ürünlerin içerisinde domuz ve türevlerinin, alkol ve türevlerin olmadığını gösteriyor. Koşer sertifikasının bizi ilgilendiren tarafı, onlarda da biliyorsunuz domuz haram, domuz olmadığını gösteren sertifikadır. Ayrıca bütün ISO sertifikaları var. Her sene tekrarlanıyor bunlar. 169 ülkenin ilgili bakanlıklarınca onaylı. FDA üretim onayı var. EFSA onayı var. Bu EFSA onayı da önemli. Onu göstereceğim. Texas Sağlık Bakanlığı onayı var. Uluslararası Aloe Bilim Konseyi onayı var. Türkiye'de resmi gazete onayını görüyorsunuz. FDA üretim onayını görüyorsunuz. Food and Drugs Administration, Amerika'da ilaçları ve besin tamamını anlattık. EFSA, bu da çok önemli. Benim doktor olarak en önem verdiğim iki onay bu. FDA ve EFSA. EFSA, European Food Safety Authority. Yani bu bahsettiğim ürünler hem Amerika'da hem de Avrupa'nın her tarafına onaylanmış ürünlerdir. Sadece olarak değil, Japonya'da, Çin'de, Norveç'te, Danimarka'da her yerde onaylanmış ürünlerdir. İslam helal sertifikası, koşer sertifikası. Burası benim ofisimin arka tarafı, ön tarafından girişi. 2009 yılını görüyorsunuz. İlk açıldığı sene. 2023'teyiz. 14. senemizdeyiz herhalde. Ben de şu anda bu ofisten yayın yapıyorum. Şu anda oradayım. Piyasadan almayın. İşte N11'miş, yok gitti gidiyormuş, hepsi buradaymış, Trendyol'muş, sahte ürünler satıyorlar. Beni hepiniz arayabilirsiniz. Ücretsiz detoks ve zayıflama gruplarımıza katılabilirsiniz. Ayrıca bizimle bu iyilik hareketinde çalışabilirsiniz. Benim ekibimin çoğu bizzat bu detoks ve zayıflama gruplarına katılan ya da işte kanserden dolayı ya da fibromiyajiden dolayı benimle irtibat kuran ve daha sonra da hem yaptığım şeylerden hem de bizden memnun kalıp bizimle birlikte olmak isteyen arkadaşlardan oluşuyor. Ben inanmadığım bir şeyi insanlara aktarmam. Aktardığım şeyi de kendim uyguluyorum demektir. Ben inanmadığım bir şeyi insanlara aktarmam. Aktardığım şeyi de kendim uyguluyorum demektir. Evet, teşekkür ederim arkadaşlar. Hayırlı geceler. Allah'a emanet olun. Önümüzdeki pazar Allah nasip ederse yine burada buluşuruz. Her cuma akşamı hipnoterapi seansım oluyor, yine ücretsiz, katılabilirsiniz. Hastalar, sağlıklılar, herkes katılabilir. Facebook'tan, Instagram'dan,
LinkedIn'den takip edebilirsiniz. Her yerden takip edebilirsiniz. Bana isteyen herkes ulaşabiliyor. Siz de ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hayırlı geceler diliyorum.